Büstiyerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şöyle açalım. Şurası kelebeğimizin düz bölümü. Şu an kelebeğimiz kabataslak bitmiş bulunuyor. Detayları var. Şöyle tepeden bakalım. Evet, gayet güzel oldu. Şu bölümler şöyle çok güzel göğüste kuplara uygun oldu. Alt bölümler uygun oldu. Askısını yapacağız. Ufak süslemelerini yapacağız. Çevresini tığladıktan sonra bitecek. Şuradan mor ipimi bağladım. Her bir yuvaya 3'er tane sık iğne yaparak şu noktaya kadar geldim. Bu noktada da trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne yapacağım. Aradaki zincire bir tane sık iğne yapacağım. Aradaki zincirdeyim ve bütün kelebeğimin etrafını dolanarak şuraya kadar geleceğim. Bu noktada buluşalım. Kanadımızı sık iğne ile tığlayarak geldik ve şuradaki büyük boşluğumuzdayız. Burayı doldurmaya başlıyoruz şimdi. Beraberce yapalım. Uçtaki bölümü de sık iğne yaptıktan sonra tığımın başına alıyorum. 2 kez doluyorum. Ve başlıyorum buraya. 1, 2, 3, 4. 4 kez de çektiğim trabzan. İlk kez yapanlar için tekrarlayayım. Hemen şunu ördükten sonra tığımızı 2 kez doluyoruz. Boşluğa battım. Bir ilmeğimi tek aldım. 2 ilmeği aldım. Tekrar 2 ilmeği, tekrar 2 ilmeği alarak uzunca bir trabzan yapıyorum. İki, dört, 6. 7, 8. trabzanım, 9, 10. trabzanım. Şöyle bir açıp bakayım yeterli mi diye. Evet, bence yeterli. Kelebeğimizin kanadı gitgide daha da güzelleşiyor. Onu da şuradaki boşluğa bağlayarak tığlamama devam edeceğim. Böylece kelebeğim güzel bir hal aldı ve kanatlardaki boşluğu da toparlamış olduk. Şimdi yine yandaki yuvalara 3'er tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Aynı işlemi şurada tekrarlayacağız arkadaşlar. Şuradan gelirken şuraya güzel bir kelebek kanadı ucu yapacağız. Kelebeğimizi şuradan başlayarak şuradaki yarım dairelerimiz dahil sık iğnelerle buraya gelip dairemizi yaptık. Tekrar sık iğnelerle giderek şuradaki dairemize kadar gittik. Bunu yaptık. Devam ettik sık iğnelerle. Şu noktaya kadar geldik. Bu noktadan sonra tersine sık iğneler gidiyorum. Ve şu büyük dairemin tam ortasında 12 zincir çekerek yukarıya çıktım. Burası kelebeğimin askı bölümü olacak. Daha doğrusu askıyı taktığım bölüm olacak. Hemen şuraya
batıyorum sık iğne ile ve bir zincirle yukarı çıkıp içerisini sık iğnelerle dolduracağım. Ve ben biraz süslü bir kelebek yapmak istedim. O yüzden böyle her bir yanını oya gibi işleyeceğiz kelebeğimizin. Bana kalsa daha da abartırım. Ama daha da fazla abartmayayım artık dedim. Şimdi buraya kadar sık iğnelerle geldik. Şuradan batıyorum. Evet. Şurası bizim. Şöyle tığımı da çıkarırsam daha güzel anlaşılacak. Kelebeğimizin uç noktası. Şimdi ben şuradan aşağıya doğru tekrar devam ederek öreceğim. Şuradaki dairemizin ortasına kadar örüp bunu yaptıktan sonra tersine sık iğnelerimi şurada bitireceğim ve diğer detaylara geçeceğiz. Şimdi kanadımın tekini yaptım. Ters sık iğneler ile tırtılımın alt kısmına geldim. Burada şöyle zincirler çekerek kelebeğimizin alt kısmını süsleyeceğiz. Şöyle sayayım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane zincir çektim. Burayı istediğiniz kadar uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Ve dönüyorum. 22. zincirime bir zincir daha çekeyim. Üçlü trabzanlar yaparak aynı noktaya kadar geri gideceğim. Uç bölümünü yaptım. Trabzanlarla zincirlerimi doldurup geldim. Şurada uç bölümüne sık iğne ile bağlanıyorum. İlmek kaydırmalar yapacağım. Şöyle görüyorsunuz, ilmek kaydırmadan sonra daha düzgün duruyor. Ve devam edeceğiz. Aynı şekilde ters sık iğnelerimizi yapalım ve askılarda buluşalım. Kelebeğimin uç bölümünü alt bölümde olan uç bölümünde tamamladım. Üzerinden ilmek kaydırmalar yaparak tersine sık iğnemle devam ettim. Şurada askımın diğer bölümünü yaptım ve şurada benim artık şu benim diğer ipim. Bununla karıştırmayalım, biraz düğüm olmuş burası. Şuradan artık benim tersine sık iğnelerin bittiği noktadan 1 metre zincir çektim ve sık iğne ile bitireceğim. Bu bizim boynumuza bağlayacağımız askı. Daha sonra şuradaki ipimle de 1 metre zincir çekip sık iğne yapacağım. Bu askımın diğer tarafı olacak. Ve şimdi size farklı bir bölüm göstermek istiyorum. Üç zincir çekerek yaptığımız başlangıçlardan yapacağız. 3 zincir daha çektim ve batıyorum. Sondan ikinci zincirime ve burayı trabzanlarla dolduracağım.
Zincirimin içerisine 20 tane trabzan yapmış oldum. Üçlü trabzanlar yaptım. Baştaki trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma ile şöyle bir ortası büyükçe bir daire elde ediyorum. Bundan 2 tane yapacağız ve kelebeklerimizi süslemede kullanacağız. Şöyle bir halka örmüştük. Ortası büyükçe bir halka. Bunu şurada bitirmiştim. Biraz uzak bir mesafeden ipimi bağladım. Aynı nokta kalın olmasın diye. Bir zincirle yukarıya çıkıyorum ve her bir yuvaya 2 tane sık iğne batarak çevreliyorum dairemi. Bu kelebek bir günlük ömrü olan bir kelebek değil. Bu kelebek uzun ömürlü, aynı zamanda çok güzel bir kelebek. Aynı zamanda bir kıtadan bir kıtaya arkadaşlarıyla tur yapıp gezecek kadar da güçlü bir kelebek. Ve aynı zamanda da olmadık yerlerinde göz benzeri desenleri olup düşmanlarını şaşırtacak kadar da akıllı bir kelebek. Şimdi halkamızı bitirdik. Şöyle bir göz kararı dikme payı bırakarak ipimizi kesiyoruz. Küçük sarı halkalarımı da sihirli halka ile başlıyorum. Çünkü ortasının belli olmamasını istiyorum. Ortada bir yuva olmasın. Ve başlıyorum içerisine üçlü trabzanlarım ile örmeye. Evet, şimdi sıkıştırabilirim ve bunu da buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum, ilmek kaydırma yapıp zincirle sıkıştırıyorum ve dikebilmek için ipimi de kesiyorum. Bundan bir tane daha yapacağım. Sık iğnelerimizi yaparak askımızı oluşturduk. Şu noktadayım. Hemen başlangıç yerime geri döndüm ve şuradan ilmek kaydırma yaparak burayı da bir belirginleştirmek istiyorum. Tırtılımın yanlarındayım. Bir trabzanın kenarına bir şuradaki içine batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. İşte görüyorsunuz sonucu. İlmek kaydırma yaptığım bölüm, şurası yapmadığım bölüm. Aynı işlemi şimdi şuradaki ipimden yine askı yaptıktan sonra dönüşte burayı yapacağım ve aşağıda bitireceğim. Şurada minik bir işlemle bu iplerimizi de yok edeceğiz. Diğeriyle eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra çırpma dikişiyle kelebeğimin desenlerini dikiyorum. Şurada tığımla da sağlamlaştırayım ve kaybediyorum. Şurada bir kez daha düğümleyeyim.
Tersi böyle, yüzü de böyle. Kelebeğimizin tüm beneklerini, desenlerini dikmiş olduk. Şimdi geriye kollarımızın askıları kaldı. Yukarıdaki askılarımız hazır. Şuradan ilmek kaydırma ile aşağıya geldiğimiz ipi bekletiyordum. Şuradakini de aşağıya kadar geldikten sonra burada sabitleyip arkada da düğümledim. Onları da yok edeceğim az sonra. Ve şimdi kol askılarımızla devam ediyoruz. Kelebeğimizin tam şu köşede yapmış olduğumuz sık iğnelerin tam ortasına tığımı geçiriyorum. İpimi bağlayacağım ve 1 metre zincir örüp sık iğne ile geri döneceğim ve ipimi o noktada yok edeceğim. O bizim hangi işimize yarayacak hemen göstermek istiyorum. Şurada da yaptım ben bundan. Görüyorsunuz. Bunu buradan böyle çapraz geldim ve şuradan zincirlerimin içerisinden çıkaracağım. Arkada belde bağlayacağız. Ekranda örgü kelebek büstiyer bikinimin eni boyu hakkında bilgi vermek istiyorum. En geniş yer 43 santim, boy en uzun yer 36 santim, askılar birer metre, ipimin gramı 105 gram. Yalnız unutmayın, ben ipim ince bir ip, eğer pamukla yapacaksanız daha farklı bir gramaj da ip almanız gerekir. Tığım da 3,5 no tığıydı. İpim çatanya idi. Büstiyerimin düz hali burası arkadaşlar. Şuradaki iki bağcık boynumuzdan bağlanacak. Fiyonk yapılacak. Bayağı da uzunca yaptım ki güzel bir fiyonk yapabilelim. Yüzü gayet hoş. Tersini çeviriyorum ki size bağlama şekli hakkında bilgi verebileyim. Hemen şöyle çeviriyorum. Şu ortadakiler boyuna bağladığımız bölüm. Ayrı tutuyorum onları. Şimdi buradaki bağcığımız omzun birinden geliyor çapraz bir şekilde ve şuradan geçiriyoruz ve şuradaki büyük olan yarım dairemizin de tam ortasından geçiriyoruz. Bunu da aynı şekilde geçiriyoruz şuradan. Şöyle görünebiliyor mu acaba? Yarım dairemizin de hemen şuradan geçiriyoruz ve belimizden bağlıyoruz. Şöyle fiyongumuzu yapalım ve ön şöyle çevirdiğimizde şurası ve şurası üst üste geliyor. Şöyle birazcık gerdirdiğimde daha güzel anlaşılacak şurası. Şu bölüm üst üste geliyor. Hem göğüs altını toparlıyor hem bunun ortada kendi başına durmasını engelliyor. Ama kendi başına durduğunda da çok güzel gözüküyor. Bu zamanla vücudunuza göre değişik bağlama şekilleri deneyerek oluşturabileceğiniz bir büstiyer ve buradaki bağcığımız da fiyonk olduğunda şöyle bir kabataslak tutayım. Bu yukarıda, bu da belimizde bir fiyonk. Şöyle sırtımızda bir çapraz. Çok şık oldu. Dilerim işinize yarayan, beğendiğiniz ve severek öreceğiniz bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.